Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir modelle geldim. Şöyle göstereyim. O kadar şık, o kadar güzel bir model ki ipimin rengine de çok yakıştı. E, Çok kolay, çok basit. Böyle 10 dakikada hazırlayabileceğiniz çok şık bir model. Bir o kadar da kolay bir model arkadaşlar. Ben bunu halhal olarak hazırladım ama istediğiniz aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Mesela şu şekilde yaptığınızda bir bileklik olarak kullanabilirsiniz. Bir boyunluk olarak kullanabilirsiniz. Tabii ki halhal olarak kullanabilirsiniz. Bir çanta bağcığı olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Tamamen sizin yaratıcılığınıza ve hangi alanda kullanmak istediğinize bağlı. Bu Bugün düğmeli olarak hazırladım arkadaşlar. Şöyle başlarken bir ilik yeri açtım ve düğmemi de sonunda dikerek şu şekilde düğmeli olarak hazırladım. Sizler isterseniz bağcıklı olarak da hazırlayabilirsiniz. Böyle inci boncuklara ihtiyacımız var. Ve çok az elimizde kalmış ipliğe ihtiyacımız var. Ben bugün koton iplikle çalıştım. Sizler istediğiniz iplikle çalışabilirsiniz. 2 numarada 2 numara 2 milimlikte bir tığ kullandım arkadaşlar. Dediğim gibi çok az bir yün kullandım. Modelim bu şekilde. Şimdi isterseniz modelimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızda da destek olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, şimdi halhalımızın yapımına başlıyoruz. Öncelikle ipimize bir iğne yardımıyla boncuklarımızı dizmemiz gerekiyor. Ben toplamda 16 tane boncuk dizdim. Daha öncesinde kendim için hazırlamıştım ve 16 boncuk benim için yeterli geldi. Ben bunu düğmeli olarak hazırladım. Sizler isterseniz bağcıklı olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben yine düğmeli olarak anlatacağım size. Bu 23 santimlik bir ölçü arkadaşlar. Benim için ideal bir ölçü. İsterseniz hani daha fazla boncuk dizin ipinize. Sonrasında çünkü eğer boncuklar hani ayak bileğinize yetmezse ipinizi kesmek zorunda kalırsınız. O yüzden daha fazla boncuk dizmenizi öneririm. Şimdi yapımına geçelim. İlk başta 8 tane zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Burada bakın bir düğme iliği oluşturuyorum. Ben böyle bir inci kullanıyorum. Benim incim birazcık büyük. Eğer daha hani küçük inciniz varsa o şekilde buradaki zincir sayınızı 8 değil de 6 olarak yapabilirsiniz. Hani incinize göre, kullanacağınız düğmeye göre hazırlayabilirsiniz. Veya bağcıklı olarak hazırlamak isteyen arkadaşlarımız da öncelikle zincir çekerek başlamanız gerekiyor. Yani o uzunluğunu kaç santim istiyorsanız o kadar zincir çekerek örneğe geçebilirsiniz. Şimdi 8 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Birazcık da yakınlaştıralım. Evet. Şimdi ilk birinci çekmiş olduğumuz zincirimizin içerisine batıyorum ve ipimi alıp içinden çıkarıyorum. Şimdi 6 tane daha zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çektim. Bakın burada ileğimizi oluşturmuş olduk. Şimdi 6 zincirimizi çektikten sonra ipimi doluyorum. Şöyle bakın dibine değil yanındakine, yani 5. zincirime batıyorum. Tek kanadından batıyoruz. Şöyle yakınlaştıralım. Bakın şu kanadını alıyorum buradan. Tek kanadından batıyorum. Uzattım. İpimi doluyorum. Yanındaki zincirimi yine tek kanadından, dışarı kanadından alıyorum. Gözüküyordur inşallah arkadaşlar. Şuradan alıyorum. İkinciyi battım. İpimi tekrar doluyorum. Sıradaki yine zincirimin tek kanadından alıyorum. Üçüncü. İpimi doluyorum. Sıradaki zincirimin yine tek kanadı. Dördüncü. İpimi doluyorum. Ve son zincirimin de yine tek kanattan alıyorum. Ve beşinciyi batmış oldum. Tekrar ipimi doluyorum. Ve bu halkamın içerisine girdim. Halkamın içerisinden aldım. Ve bunların hepsini tek seferde çıkaracağım arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Bakın elimle alttan sabitliyorum. İpimi aldım ve hepsinin içinden çıkardım geriye. Burayı çok sıkmıyorum. Hatta hiç sıkmıyorum. Bir tane boncuk alıyorum buradan. Getirdim buraya.
Şimdi boncuğumuzun üstünden şöyle bakın bu şekilde alıyorum ve içinden çıkardım. Evet, 6 tane daha zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Burayı döndürüyorum bu şekilde. Şimdi tekrar ipimi doluyorum. 6. zincirim değil, 5. zincirimi yine tek kanadından, bakın tek kanadından şuradan aldım, uzattım. 1. İpimi tekrar doluyorum. Her defasında ipimizi dolayacağız arkadaşlar. Tekrar ikincisinden, bakın aynı yerden değil, ikinci ilmeğimden tek kanadından aldım, uzattım. İkinci, tekrar ipimi doluyorum. Yanındakinden alıyorum. Üçüncü, tekrar ipimi doluyorum. Yandaki zincirimden alıyorum. Dördüncü, ipimi doladım. Ve beşinci. Burada 5 tane aldım. İpimi doluyorum. Şimdi bakın burada şu boncuğumuzun olduğu araya batacağız. Şöyle göstereyim. Bakın şuraya. Buraya batıyorum. Altıncıyı da burada yapıyoruz. Daha sonrasında yine şöyle elimle, diğer elimle, sol elimle böyle baskı tutuyorum burayı. İyice içinden rahat bir şekilde tığımı geçirebilmek için ipimi doluyorum ve içinden çıkardım. Sıkılaştırmıyorum burayı. Olduğu gibi serbest bırakıyorum. Hiç sıkmıyorum elime. Boncuğumu alıyorum ve içinden çıkarıyorum. Bakın hiçbir şekilde burayı sıkmıyorum. Evet, tekrar 6 tane daha zincir çekelim. 6 zincir ve tekrar döndürüyorum. Her defasında döndürüyoruz arkadaşlar. İpimi doluyorum. 5. zincirimin tek kanadından tutuyorum. Çektim. 1, yanındakinden 2, yanındakinden 3, hep tek kanatlarından alıyorum. 4, 5. Tekrar ipimi doluyorum. Her defasında ipimizi doluyoruz, unutmuyoruz. Ve bakın şuradan hemen bu boncuğumuzun olduğu boşluktan alıyorum. Buradan 6. Böyle elimle tutuyorum. Ben böyle daha rahat içinden çıktığım için tutuyorum arkadaşlar. Hani tutmadan da yapabiliyorsanız tutmanıza gerek yok. Elimle bu kısmı tutuyorum ve içinden çıkardım. Sıkmıyorum. Boncuğumu aldım. İçinden çıkarıyorum. Modelimiz oluşmaya başladı bile. Şimdi yine 6 tane zincir. Tekrar döndürdüm ve aynı işlemleri yine yapıyoruz. Altı, yine 6 zincir. Evet, bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit, çok şık bir model. Hemen böyle 10 dakikada yapıp kullanabileceğiniz harika bir aksesuar. İster halhal olarak kullanın, ister boyunluk olarak kullanın. Hani kolye gibi düşünün. İsterseniz bileklik olarak kullanın. Çanta sapı olarak kullanabilirsiniz. Çanta bağcı olarak kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz arkadaşlar. Kullanım amacı çeşitli, istediğiniz alanda değerlendirebilirsiniz. Şimdi tamamlayalım ölçüye kadar, sonrasında gelelim. Ben tamamladım arkadaşlar. Şimdi burada en son bir tane zincir çekiyorum ve ipimi birazcık uzunca keseceğim. Çünkü bunun düğme dikeceğim. Şöyle. Evet, şimdi iğnemi alıyorum.
İpimi iğneme takacağım. Şöyle düğmemi buraya takıyorum arkadaşlar. Bakın şuraya şöyle koyuyorum. Sondaki yapmış olduğum şu kısmı sona koydum. Altta, bakın altından şöyle tam düğmemizin delik kısmı var. Bakın boşluk kısmı var. Oradan geçiriyorum. Bunu buraya dikiyoruz buraya. Buradan şöyle elimizle destek alarak da dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle 2 tur yaptık mı yetecektir. Evet. Tamamdır. Şimdi bu ilmeklerin aralarında bunu yürütüyorum. Şöyle arkaya doğru yürütelim. İpimizi kesiyoruz. Şimdi buradaki ipimizi de yok edelim. Evet, halhallarımız hazır. Bakın şöyle ayak bileğimize taktıktan sonra buradaki bu zincir kısmımızla birlikte bağlıyoruz. İlikliyoruz ve bu şekilde bir görüntü olmuş olacak. Şöyle göstereyim. Evet, dediğim gibi isterseniz bunu bağcıklı olarak da hazırlayabilirsiniz ama düğmeli gayet şık oldu. Böyle boncuklarına da bir uyum sağladı. Ve halhalımızı bu şekilde tamamlamış olduk. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Elimden geldiğince güzel modellere yer vermeye çalışıyorum. Güzel ve kolay modellere yer vermeye çalışıyorum. Buraya kadar geldiyseniz hepinizin eline koluna sağlık. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınıza da destek olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.